Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden kamp. Videoya başlamadan önce ilk videomda inanılmaz yorum geldi. Instagram adresimden dahi ulaşıp yapacağım Orta Asya rotası için çok değerli tavsiyeler aldım. Öncelikle desteğiniz için gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Özellikle birkaç eğitimci arkadaşımızın verdiği tavsiyeler beni çok onore etti, çok duygulandırdı da diyebilirim. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederek videomuza başlayalım. Şu an eşimle birlikte o da aynadan selam veriyor. Insta 360'ımızı hemen çalıştırmayalım dedik. Gülüyor. Şu an eşimle birlikte kampa gidiyoruz. Hava o kadar soğuk ki sabah -4 dereceyi falan gördük. Bu sebeple kamp rotası olarak aile dostumuzun çiftliğini seçtik. Çiftliğinin bahçesinde duracağız. Çadırımızı atacağız. Eğer ki gece uyumayacak kadar, yani uykuya dalamayacak kadar soğuk hissedersek orman evi gibi bir köy evinde maceraya dalmış olacağız. İki seçenekten birisini gerçekleştirmiş oluruz diye düşünüyorum. İlk defa motorumuzu bu şekilde yüklediğimiz için sık sık kontrol etmek istiyorum. Herhangi bir yerinde bir şey var mı? Bir yerlerinden bir şey lastiğe sürter mi, eder mi? Yukarıda bağladığımız çadırlar güvende mi? Hepsi birer problem tabii. Keyfin yerinde mi? Çok iyi, sıkıntı yok. Çok güzel. Yani bu motorla ilk defa eşimle seyahat ediyoruz. Onun da düşüncelerini alacağız. Artçı olarak herhangi bir geri dönüşümü biz internette bulamadık açıkçası. Bu motorda artçı olmak nasıl? Onu da en azından kendisi tecrübeleyecek. Öncelikle şehre gireceğiz. Biz bütün market alışverişine kadar yaptık. Hazırız ama gideceğimiz rotaya şehirden de bir yol var. Oradan geçelim dedik. Beton içinde uyumaktansa her zaman tercihim ormanın içinde kalmak oluyor. Motor ağırlaşınca asfalta oturması bir değişti. Ama aynı zamanda toprak performansında ise yani yüksek ihtimal gerileme olacak. Umarım düşmeden sağ salim gideriz. İşte bu kadar yüklenirsek ne olurun cevabı. Aslında her birisi birer tecrübe bizim için de. Uzun yolda yani Moğolistan rotasında tecrübe edip pişman olacağım şeyleri gitmeden önce tecrübe etmeyi seçtim. Pişman olduğum şeyleri oraya giderken daha hazırlıklı ya da hazırlıksız şekilde ayarlamayı düşünüyorum. Yani hatalarımızı görelim. Ne kadar yüklemeliyim? Hatalı mı yükledim? Güzel mi yükledim? Yanıma neyi almalıyım? Neyi almamalıyım? Konuları inanılmaz canımı sıkıyor açıkçası. Ve bu yüzden de şu anda onu da tecrübe ediyorum. Burada taş ocakları var. Kamyonlar çok fazla geçtiği için yolları maalesef hiç iyi değil. Umarım geçeriz. Evet, geçtik. Sağlı sollu taş ocakları. Faal olan da var, faal olmayan da var burada. Ama yolları maalesef bozuyorlar tabii. Neyse, biz yolumuza devam edelim. Şimdi buradan sonrasında mecburen yola bir müddet tek başıma devam edeceğim.
Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir yer bulduk kendimiz. Bakalım kalabileceğimiz yeri, şuraya çadırımızı düşündük. Motor burada. Tabii motorun hali ortada. Tamamen yumuşak toprakta sürdük. Selamlar. Herkese merhaba. Eşim yine, ben de İlker. İlk defa bu şekilde görüyorsunuz sanırım bizi. Çadır kurarken ne ara biz buraya geldik? Yani Evet. nasıl Farklı bir oldu yer, da farklı şöyle? bir mekanda şu anda birlikteyiz. Aslında bizim hedefimiz bugün çadır atmaktı, kamp yapmaktı. Ama sonrasında havanın soğukluğunu fark ettik ve zemin de bayağı bir ıslaktı. Burası da bizim aile dostumuzun yeri, bir çiftlik. Çok yakınında kamp yapacaktık hatta. Ve motorumuzu getirmeyi dahi cesaret edemedik. Götürdüğümüz yerde bekliyor yani. Biz de işte ilk girişteki eve geldik. Yarın da kamp yapabiliriz bu arada. Yani Çünkü bir muhtemelen gece zaten ayırdık. evet, çadırımızı da yarın sabahtan kurarız. Bir günde mutlaka kamp yapmış oluruz diye Evet, kamp düşünüyorum. yapmadan yani. gitmeyiz diye Yani. düşünüyorum ben de. Ben size bu arada nerede kaldığımızı da göstereyim. Şöyle çıkartalım. Şöyle 2 tane sandalye attık buraya. Sobamız var. Sobada çayımızı demleyeceğiz. Şöyle bir ahşap ev. Televizyonumuz mevcut. Ama açmadık. Uyku tulumlarımız. Muhtemelen şuralara Evet. uyku tulumlarımızı Şöyle sereriz de diye düşünüyoruz. yapabiliriz. Masaya kaldırıp. Evet. Çadır hayatına alışmış insanlar için konfor alanı birazcık daralmış olabiliyor tabii. Bizler küçük çadırlara sığmakla yetiniyoruz. Yani izlediğimiz kadarıyla insanlar artık çadırlarında soba falan kuruyor ki zamanında kanvas çadırlara erişimin imkanı bile yoktu. Ülkede Çok sadece birkaç kişi de vardı bunlar. Evet. Bizim kanvas çadırlarımız yok açıkçası. Zaten taşıyacak alanımız da yok. Çok isterdik ASMR işte kanvas çadırımızda sobalı kamp yayınları falan yapmayı ama bizim bu şekilde Evet, imkanımız olmayacak. Motosikletle seyahatlerde minimum ve portatif ürünler kullanmak zorundayız. Hayallerimizden de bahsedelim. Biz ikimiz de Amerika vizesine sahibiz. Bundan sonraki tur planında özellikle Türkiye'de yani görülmemiş çok fazla güzellik olduğunu düşünüyoruz. Amerika'ya geçmeden önce muhtemelen bir 81 ili herkese göstermek adına kamplı, otelli Bir vesaire otelli, hiç evet. önemli değil bu. O spontane gelişecek Tüm durumda. ülkeyi baştan aşağı bir tura çıkabiliriz aslında. Yani böyle bir düşüncemiz var. Evet. Daha sonrasında ise Kuzey Amerika'dan, Kanada'dan değil ama yani motosiklet sürme konusunda şartların zorlanmayacağı Evet. bir yerden İşte başlamakla. biraz Evet. sıcak demeyelim, çok sıcağa yakın bir yerde. Yani timsalların arasında da kalmadan Amerika'yı baştan aşağı gezme gibi bir planımız da var. Route 66'i bitirme gibi bir planımız da var. Bu planlar tabii zamana yayılacak. Benim Orta Asya rotasından dönüşüm nasıl olur? Dönebilir miyim, dönemez miyim kısmı bile artık endişelendirici bir durum ki çok kırıcı ve zorlayıcı bir parkur olacak benim için. Bitirip bitirmeyeceğimi de bilmiyorum. Yani bitirmek için yola çıkacağım ama yani ağlaya ağlaya geri dönersem de izleyeceksiniz bunu. Neden yarıda kaldı sorusuna ağlayarak söyleyebilirim. Bu konuda da dürüst olacağım. Yapamadım diyebilmek bence en büyük erdem. Aynen. Her an paylaşmak. Sonrasında işte Orta Asya'dan dönüp Türkiye'den de çıkıp Amerika Birleşik Devletleri'ne, Güney Amerika'da dahil gezmeyi planlıyoruz. Sorumuzu oraya transfer etmek gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu sevk etmek ve tekrar geri getirmekle uğraşmak orada bir motor almak parasından daha fazla tutacağını düşünüyoruz. Bu yüzden orada yeni bir motor alırız. Ya bir motor ya da 2 motor şeklinde o zamanın şartlarına göre. Evet. Umarım 2 motor olur. İnşallah 2 motor olacak. Artçı olmaktan şikayetçi değilim bu arada. Bunu da belirteyim Evet. şimdi. Ve Yanlış çok iyi bir anlaşılmasın. artçıdır bu arada. Yani Artçı olmayı çok severim arkada ama insan da bazen artık kendi başrolü yani hayatında bir başrole geçmek istiyor. evet. Ki o keyfi de yani artçı olarak da çok keyif alıyorsun motorda. O rüzgarı hissetmek, özgür olmak çok güzel bir şey. Evet. Ama sürmek bence çok daha bambaşka bir duygu ve ben de bunu başarmak istiyorum. Aslında yani artçılık da birazcık karşıdakine güven olayı. Ben yıllardır motosiklet Evet. kullanıyorum ama birisinin arkasına oturduğumda hep tedirgin oluyorum. Eşim bilmiyorum bunu yaşıyor mu? Yaşamadığını söylüyor. Yani yaşamıyorum. Bana çok ilginç gelir mesela. Ben onun arkasına otursam muhtemelen
Yani dualar okurum diye düşünüyorum. Hakaret kabul ediyorum. Bu kanalda Türkiye turuna gelmeden önce göreceğiniz şey sadece tur için bizim hazırlanmamız ve olağan yaşantımız olacak açıkçası. Olağan yaşantımızda ne var? Kamp var. Evet. Olağan yaşantımızda işte motorla çıkacağız, sohbetler edeceğiz uzun. Uzun yollara çıkacağız yine. Çünkü ben yerinde duramayan bir insanım. Yani çok fazla duramıyorum Beni de sabit. alıştırdın Evet. bu arada. Ben pek böyle bir insan değildim eskisini Yani- söylemek gerekirse. Yani- Macera duygum İlker'den geldi. Biz 12-13 yıldır Birlikteyiz. tanışıyoruz, Evet. birlikteyiz. 2 yıldır da evliyiz. O yüzden ilk birlikte olduğumuzdan itibaren yani 2012-2013 yılından beri gezmediğimiz yer kalmadı. Yani kalmadı. Evet. Neredeyse. Yani birlikte gidemediğimiz yerler Yerler oldu. var, evet. Oralara da bir şekilde arabayla falan hani gittik. Çünkü motosikletin arkasında yani 800 kilometre sanırım değil mi? Bir uzun yolculukta Uzun beraberdik. yolculuk Tek vardı. marş. Tek marşta 800 kilometre artçıyı mahveden bir şey. Aslında çoğu sürücüyü de bayağı... Ki zaten ben de uyuyakaldım. Evet. Dönüş yolunda Bandırma'da uyuyakalmıştım. Evet. Çok korktum hatta. Uyandığımda ne olduğunu anlayamadım. Çok yorucu oluyor. Çünkü artçı olduğunuz zaman tabii yani etrafı izliyorsunuz, şey yapıyorsunuz ama hani arabada tabii uyuma imkanınız oluyor, uçakta keza öyle. Tabii. Motorda o şans yok ama sürmediğiniz için de dikkatiniz bir yerden sonra dağılıyor. Yani şöyle dağılıyor, dalıyorsunuz. Bu sefer uyku gelmeye başlıyor. Yani tek marş biraz zor. Yani günde 200-300 kilometre bence Tabii. 400'e kadar artçılıkta iyi ama sonrası çok yoran bir şey. Peki artçı olarak daha öncesindeki tecrübelerinde biraz racing sınıfında sen artçıydın. Benim Evet. apaçilik yıllarında. Sonrasında bir NC150 ile Türkiye'nin yani birçok noktasına gittik. Orada Evet. artçıydın. Sonrasında tekrar MT-09'da artçıydın. Evet. CRF 250 Rally'de artçıydın. Ve şimdi Evet, işte KTM 390'da artçısın Adventure'da. Yani ben dikkat ettiğim kadarıyla YouTube'da artçı yorumu yapılmamış. Öyle mi? Evet, yok. Yani Ben de ben bazen- göremedim. Yani kullananları tabii ki görüyoruz ama artçı olarak ben de hatırlamıyorum. Öyle. Evet. Yani bunun tabii tecrübesi için şu anda çok erken ama şu anda ilk izlenimlerin ne? İlk izlenimlerim çok güzel. Yani NC750 ile kıyaslarsak NC750'nin oturma alanı artçı olarak daha fazlaydı. Evet. Bunun bir tık daha küçük. Peki titreşim vesaire problemi yaşadın mı? Tek silindir olmasına rağmen yaşamadım. Yani Yani şöyle, şu an çok uzun yol yapmadığımız için aslında yani bu çevrede gezdiğimizde şu anlık bence iyi. Yani yaşamadım. çünkü daha önce de tek silindirlere bindik. Evet. Uyuşuyorduk yani 80 kilometre, Mesela 70-80 kilometre. CRF Rally ile biz çok yakın bir yere gittik. Ne kadar? 300 kilometre vardır herhalde Yani. gittiğimiz yer ama dönemedik. Titreşim, motor yolda durmadı yani fazla da yükümüz Rüzgar de oluyor vardı, çok rüzgar fazla. alıyor. Ve o kadar şeydi ki böyle birbirimize yapışık durumdaydık. Artçı için çok küçük bir alan var. Çantada koyulduğu zaman yani konfor sıfır. MT-09 benim için çok daha rahattı. Anladım. Ama Mesafesi şöyle aslında çok fazla. 3.90'da ben açıkçası ailelere tavsiye eder miyim? Ediyorum. Evet. Yakın zaman gözlemlediğim daha çok erken belki ama 700 kilometre falan oldu kullanmaya başladığımdan bu yana. Artçı performansı olarak yani eşimi alayım hafta sonu bir kampa gideyim, denize gideyim ya da uzun yol yapayım derseniz de bence götürür. Bir sele yaptırırsalar Konfor sele ya da sele minderlerinden kullanırsanız sağlığınız açısından da zaten öneriliyor bu. Bence gider ya. Önerilir. Bugün inanılmaz eşya yükledik ve ona rağmen bozuk zeminde iyiydi yani. İyi performans Evet, gösterdi. Yarınki görüntüleri zaten birazdan göreceksiniz. Girdiğimiz yerler yumuşak toprak için bence yani bana çok basit geldi ve o kadar ağırlık yüklenmiş bir motorda bu basit Evet, yani- basit yapan aslında motorun kendisi diyebiliriz yani. evet bunda. yani tek silindir olmasına rağmen güç bakımından çok güzel. Çok güzel evet. Ben de özlemişim herhalde. Eşim sürekli soruyor ya rahat mı rahat mı? Yani bu kadar rahat olmasını beklemiyordum ama gerçekten çok konforlu geliyor bana. Çok özlediğimden de olabilir. Sevdiğimizden de olabilir. Eğer böyle uzun yollar düşünüyorsanız rehber nitelikli takip edebilirsiniz bizi. İlk video için ben video girişinde teşekkür etmiştim. Ben şu anda aklıma geldi. Gerçekten ikinciye tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yani desteğiniz için gerçekten çok Evet. mutluyuz. Olumlu ya da olumsuz tüm eleştirilere açığız. Yani kanalı açarken bizim
bir iddiamız yok. Ben ilk videomda sanırım 8 defa falan acemiyim demişim. Binlerce kilometrelik aslında bir tecrübemiz var motor üstünde. Hatta kamp üzerine de çok fazla tecrübemiz olduğuna inanıyoruz. Daha öncesinde bir web site falan hazırlamıştım. Yeni kampa merak saracaklar için işte kampta ne yenir, yemek nerede taşınır, çadır seçimi nasıl olmalı tarzında rehber niteliğinde bir blog sayfam falan da vardı. Evet. Birlikte oluşturuyorduk. Türkiye'deki rotaları çizmeye çalışıyorduk falan ama dediğim gibi hiçbir zaman kamera kaydına basamadığımız için bunların hepsi yarıda kalmış, eksik kalmış şeylerdi. Ona rağmen sürekli acemiyim kelimesini kullanıyorum. Neden? Yani acemiyiz sonuçta. Şu anda kameranın karşısına oturup konuşmak dünyanın en zor şeyiymiş. Biz bunu fark ettik. Kamerayı açıp kapatıyoruz. Sizler de bizimle acemiliğimizi attığımız serüveni de izlemiş olacaksınız. Kanaldan ben bu videoları hiçbir zaman silmeyi düşünmüyorum. Evet. Nasıl bir hikayeye yol alacağız acaba? Evet. Yarın o zaman görüşürüz diyelim. Tekrar burada olacağız. Bizim yarınımız sizin sanırım 15 saniye falan geçer. Biraz Müzikler böyle falan ve izlemeye başladınız. Tamam. Selam. Merhabalar, günaydın. Biz uyandık, hemen geldik, çadırımızı kurduk. Bir gün daha burada kalalım dedik. Ya şu an inanılmaz huzur olduk. Çok fazla kuş sesi var. Yani sanırım kışın geçiş noktaları falan olsa gerek. Bu kadar kuş sesini yazın duyamıyoruz yani. Evet, gerçekten çok keyifli. Yarın iş var ama sabah apar topar kalkıp Sanırım öyle hazırlanıp olacak, gideriz diye düşünüyoruz. O yüzden bir akşam daha buradayız. Doğanın, huzurun, her şeyin keyfini çıkarmaya devam edelim. Herkese yeni bir sabahtan günaydın. Geç kaldık. Kahvaltı yapmadan hemen yola çıkmamız lazım. Saat 10 olmuş. Güneş var ama ısıtmadığı için çadırın içi yeni ısınıyor 10 gibi. Muhtemelen kırağa düşmüş. Bizim iç tentemizde pek bir şey yok da dış tentede inanılmaz derecede su gözüküyor. Bakalım motosikleti hemen toplayıp yola koyulmamız lazım. Yolda görüşürüz.
toplandık ve şimdi yola çıkacağız. Bu sefer eşim dedi ya gelirken toprakta ben dedi yürüdüm, sen dedi tek gittin. Ne yaşadın? Şimdi giderken 2 kişi gideceğiz, bakalım ne yaşayacağız. Ya gelirken çok fazla kayıyordu çünkü orası. Ama dün yağmur yağmadı. Daha bir kurumuştur diye düşünerek 2 kişi inelim. Düşeceksek de beraber düşerim diye sözleştik kendisiyle. Ah! Oha! İyi misin? Çamurdan ayaklarım ayaklara değiyor. Tamam. Tamam mıyız? Tamam. Burada değil de sıkıntı şurası, çamur ya. Orası birazcık problem. Başka hiçbir yerinde yoktu problem de. Şöyle yapacağım ya. Gireceğim çamura, ne yapayım? Heh. İlk yer geçildi mi? İlk yer geçildi. Şimdi aşağısı var. Arka freni sıkmak zorundayım. Ön frenle inemem. Burayı. Şu su yarıklarından kurtarmam gerekiyor. Girmemem gerekiyor içine. Su yarıklarına girerseniz de çıkmamanız gerekiyor oradan. Abo! Hazır mısın? Sana kaydım. Farkındayım da kaymaman gerekiyordu. Tamam. Tamam. He? Evet. Sonunda hallettik. Evet, asfalta çıktık. Şimdi evde toplanma faslımız olacak. Tabii eşyaların hepsini aktarmamız gerekiyor güvenli şekilde. Sonrasında üzerimizi değiştireceğiz ve işimize. Aslında yolculukların her zaman bir amacı olmalı. Ve en büyük amacı sağ salim eve dönebilmek olmalı. Sevdiklerinizi
Her zaman düşünerek hareket edin. Ve sevdiklerinizi arkada kalıp sizi beklediğini hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Tekeriniz düz bassın. Güvenli sürüşler.